Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elcik yapacağız. Şu görmüş olduğunuz hazır satılan elciklerden ve ben burada dantel angles kordonu uygulayarak kağıt iplerle farklı aparatlar kullanarak, bu papağan aparatları ve birçok farklı çeşidi var, kullanarak elcik yaptım. Siz de çantanıza uyumlu bir şekilde el yapımı olsun isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Gayet düzgün bir şekilde hazırlayacağız beraber. Bu tür papağan aparatlarımız olduğu gibi şöyle yaylı halkalarımız da var. Bu yaylı halkamızda kolaylıkla takıp çıkarabiliyorsunuz çantalarınıza. Şu kısmını yapacağım. Elimde şu şekilde de var. Bu kısımların biraz dar olmasını istiyorum. Normalde şöyle bir papağanda gayet şık. Fakat şu kısmı geniş olduğu için şık olacağını düşünmedim. Kordonumuzun buraya biraz küçük olacağını düşündüğüm için şöyle dar olan kısmı kullanacağım. Şimdi burada da yine bir kağıt ip kullanacağım. Tığ olarak da 3 milimetre tığ kullanıyorum. Siz hangi tığ ile örüyorsanız ipinizi onunla örebilirsiniz. Netleyemedim bir türlü. Şimdi hemen başlangıcımıza geçelim. Halkamızdan şöyle ilmeğimi alıyorum. Burada zaten başladıktan sonra yapacak herhangi bir işlem yok. Hep aynı şekilde devam ediyoruz. Şu ipi şöyle geçiriyorum önce. Burada düğüm falan atmıyorum. Arada yürüteceğim ipimi. Bir ilmek oluşturdum. Halkaya batarak ikinci ilmeği de oluşturuyorum. Şu ipi şöyle arkaya atıyorum şimdi. Arada kalsın, yürüsün diye. Bakın böyle görünürken halkamızı hep sola doğru çevireceğiz. Ve şurada görmüş olduğumuz ilmeğe battım. Tekli ilmeğe. Başlangıç olduğu için burası tekli şimdi. İlmeğimi aldım. İkisini beraber topladım. Şu ip kafanızı karıştırmasın. Şöyle arkadan öne doğru geçirelim. Yine aynı yöne doğru çevirdim bakın. Çevirdiğimiz zaman şu kenarda oluşan iki tane ipi göreceğiz her zaman. İki kat ipin altından geçtim. İlmeğimi aldım. İkisini beraber topladım. Yine aynı yöne dönüyorum. Şöyle dönerken ipimi şuradan arkaya geçiriyorum. Dönüyorum. Kenardaki iki kat ipimin altından geçtim yine. İkisini beraber topladım. İpimi şöyle geçiriyorum aradan. Bakın aynı yöne dönüyoruz sola doğru. Bu klasik angles kordonu. Bir defa daha dönelim. Bu şekilde ilerliyoruz. Şu ipimi de yine şöyle aradan geçireceğim. Aslında hep geçiriyorum, unutuyorum şu an video çekerken. Şöyle döndük. Gördüğünüz gibi kordonumuz ilerliyor. Bunu sürekli sola çevirerek kordonumuzu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kordonumu örerek
tamamladım. Şimdi santim olarak 35,5 35 santim diyelim. Tam düz hesap. Buraya tamamladıktan sonra şimdi şöyle kordonu örerken kıvrılıyor. Düzeltiyoruz. Kıvrımlı durmaması için. Bu şekilde. Şöyle biraz ip bıraktım. Bir iğne alacağım. Kordonun kullandığımız kısımlarından girip çıkarak birleştiriyorum. Tekrar halkadan geçtim. Şöyle örerken battığımız ikili kısımları kullanıyorum en sonki. Bir kez daha arka tarafa geçelim. Burada desen bütünlüğünü bozmamak adına bu şekilde yapıyorum. Bakın kordonumuz gayet düzgün görünüyor. Şimdi arka tarafa geçiyorum tekrar. Aynı başladığımız gibi aynı kalınlığa eriştik. Buradan başlangıç kısmına geçiyorum iğnemle. Ki ayrılmasın, bitişik dursun burası. Tekrar karşı taraftaki kordonama geçtim. Böyle birkaç gidiş geliş yeterli oluyor. Hem sağlamca birbirine birleştirmiş hem de ipimizi güzel bir şekilde temizlemiş de oluyoruz. Bir kez daha geçelim. Ve iyice dipten kestiğimiz zaman bakın herhangi bir pürüz olmadan
birleştirmiş olduk ve elciğimiz hazır. Bu da gayet şık ve güzel oldu. Kılaç çantalara, cüzdanlara kolaylıkla takıp çıkarabileceğiniz bir elcik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olarak, beğeni yaparak, yorum yaparak, videolarımı paylaşarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda buluşana dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.